Merhabalar, ben uzman fizyoterapist Merve Tuncay. Bugün kronik bel ağrısı ve egzersiz konu sunumdan bahsedeceğiz. Ee, Vücutta aslında birçok kas iskelet sistemi problemi biz hayatımız boyunca yaşayabiliyoruz. Fakat en sık yaşanan kas iskelet problemlerinin başında bel ağrısı şikayeti yer almakta. Bu sunumumuzun birçok hedefi var aslında. Bu eğitim hedeflerinin başında kronik bel ağrısı dediğimiz şeyin ne kadarlık bir süreyi ya da zamanı kapsadığını tanımlayabilmek, ağrının tanımını yapabilmek ve öz yönetimini sağlayabilmek, bu kronik bel ağrısı dediğimiz problemin nedenlerini sıralamak, egzersizin önemini vurgulamak ve korunma yöntemlerini bel ağrısından öğrenmek maksatlı bir eğitim hedefimiz ve sunumumuz bulunmakta. Kronik dediğimiz şey nedir? 3 ay ya da daha uzun süren, müzmin, geçmeyen, uzun süreli şikayetlerle devam eden durumlar bizim için kronik olarak isimlendirilmekte. Kronik bel ağrısı dediğimiz şey de kişinin 3 aydan 12 haftadan daha uzun süre şikayetlerinin devam ettiği, birçok aslında işe devam eden kişilerde iş yükünde problemin yaşandığı, iş devamında bazı iş gücü kayıplarının olduğu, bununla birlikte günlük yaşam aktivitelerinin sekteye uğradığı süreçler olarak karşımıza çıkmakta. Peki bu ağrı dediğimiz şey tam olarak ne? Evet, bir doku hasarı ile ilişkili durum olabilir. Buna eşlik eden duyusal ya da emosyonel hoş olmayan bir deneyim olarak karşımıza çıkabilir. Ve aslına baktığımız zaman ağrı bir sinyaldir vücutta. Her zaman vücudu korumak için bir şeyler yapmayı sağlamak amacıyla beyin tarafından bizim uyarıldığımız bir tepkidir aslında. Kronik bel ağrısı dediğimiz şeye baktığımızda alt kaburgalardan gluteal dediğimiz popo kaslarının kapsayan, bacak arkasından ve bazen topuğa kadar devam eden, e, bu alanların içerisine alan bölge olarak karşımıza çıkıyor. Peki ağrı dediğimiz şey nasıl kronikleşir? Yani biz 3 aydan uzun süre devam eden bir durumla karşı karşıya kaldık. Bu ağrıyı biz kronik olarak nitelendirdik. Peki bu süreç nasıl ilerledi ve nasıl kronikleşti? Genetik faktörler bunu da etkileyebilir. Çünkü bel ağrısı dediğimiz şey inflamatuar süreçlerden kaynaklanabilir. Bununla birlikte romatizmal problemlerden, kanser öyküsünden, kırıktan, mekanik problemlerden, birçok problemlerden kaynaklanabilir. Bununla birlikte kadın cinsiyet bizim için risk faktörlerinden. Yaşam tarzı, sedanter yaşam tarzı dediğimiz teknolojiyle birlikte artık hareketsiz yaşam tarzı bizim için risk oluşturuyor. Biyopsikososyal faktörler içerisinde yine kişinin düşük sosyal destek ya da anksiyete, depresyon, ağrıyı felaketleştirme gibi faktörlerin etkisiyle ağrının kronikleşmesi çok yaygın bir hal alıyor ve bazı doğru bilinen yanlışlar da ne yazık ki bizim ağrının kronikleşmesi sürecine bir tık daha katkıda bulunmuş oluyor. Bununla birlikte travmatik yaralanmalar, zayıf baş etme mekanizması, korku kaçınma davranışı dediğimiz bu kinesiofobi dediğimiz kişinin hareket ettiğinde ağrısının artacağı düşüncesi ya da hareketten kaçınarak ağrısının olmayacağını düşünerek hareketi kısıtlaması ve bununla birlikte hareketsizlikle devam eden sirkülasyon boyunca ağrının daha fazla bir döngüye girip artık o döngünün kırılmasının zorlaşması olarak karşımıza çıkmakta. İşle ilişkili faktörlere baktığımız zaman ağır çalışma koşulları, düşük iş memnuniyeti gibi ya da barışçıl olmayan iş ortamında ya da yine kişinin ağrısının kronikleşmesinde oldukça temel olan noktaları oluşturmakta. Hastalığın şiddeti yine belirleyici bu süreç içerisinde oluyor. Şimdi sınıflandırmasına baktığımız zaman aslında temel olarak biz genellikle mekanik dediğimiz aslında en sık karşılaştığımız bel ağrısı şikayetlerini temel alıyoruz ama bununla birlikte psikojenik kökenli ya da bazı böbrek rahatsızlıklarının ağrısı şikayeti ortaya çıkardığı problemler, bununla birlikte dediğimiz gibi romatizmal hastalıklar, inflamatuar nedenler,
fibromiyalji gibi aslında birçok problemlerden kaynaklanan dediğimiz gibi bel ağrısının sınıflandırması ya da farklı sebeplerinin olduğu durumlar da var. Ama bizim en sık karşılaştığımız belli bir spesifik tanımlaması olmayan yani kanser gibi, kırık gibi, e, romatizmal hastalıklar gibi belirli bir nedenden haricinde mekanik olarak bozukluklardan kaynaklanan ağrıları daha çok biz sınıflandırmada daha sık gözlemliyoruz. Kronik ağrıyla seyrettiğinde dediğimiz gibi kaça ayırıyoruz biz bunu? Spesifik dediğimiz, demin de bahsettiğimiz enfeksiyon gibi, işte kanser patolojileri gibi, romatolojik, vasküler, gastrointestinal, mekanik olmayan aslında sebebinin spesifik olduğu şikayetlerle devam edebilir ya da bu patolojilerin dışlandığı işte omurgada, kaslarda, ligamentlerde, eklemlerdeki patolojilerden kaynaklı spesifik bir sebebin dışında mekanik olarak bizim gördüğümüz bel ağrısı da en sık rastladığımız bel fıtığı gibi, faset eklem problemleri gibi aslında diğer bütün problemleri içerisinde alan sınıflandırmada biz mekanik olarak gördüğümüz ağrı sınıflandırması, ağrı çeşidini daha sık görüyoruz. Peki neler yapıyoruz bu süreç içerisinde? Bizim için ağrıda ve fizyoterapide aslında en sık kullandığımız ve kanıt düzeyi en yüksek uygulamalardan bir tanesini egzersiz oluşturmakta. Egzersize baktığımız zaman kişinin problemlerine temel problemlerine uygun şekilde programların oluşturulduğu ve hareketin aslında esas alındığı programlar bizim için elzem oluyor. İlk resimde gördüğümüz kalça germesi aslında, hamstring germesi. Özellikle bel ağrısı olan, şikayeti olan kişilerde bacak arkası gruplar, hamstring gastro gerginlikleri çok sık karşımıza çıkmakta. Ve bu da ne yazık ki dediğimiz gibi ağrıyı tetikleyebilmekte. Bununla birlikte bizim istediğimiz şey arka grup kasların, gluteal kasların, popo kaslarının kuvvetlendirildiği, hareketin temel alındığı, kasların aynı zamanda çalıştırılırken germe odaklı, germesinin de mutlaka yapıldığı durumlar bizim için elzem. Yine aynı şekilde burada bakıldığı zaman pelvik taban kaslarının da yine aktivasyonu da tetikleyen egzersizler zaten bu grup içerisinde yer almakta. Yürüyüş bizim için yine önemli. Mutlaka kişinin yürüyüşünü devam ettirmesini ve mümkün mertebe mobilite durumuna göre gerek ev içerisinde gerek dışarıda bu mesafenin artarak devam ettiği programlar istiyoruz. Kişinin eğer yürüme mesafesi kısaysa ev içerisinde kısa kısa turlar, yürüme mesafesini biraz arttırmak için en yakın markete gidip yürüyüşünü yapıp eve ekmeğini alıp gelmesi gibi. Daha sonrasında da yürüme mesafesinin artırıldığı programlar bizim için oldukça önemli oluyor. Özellikle dediğimiz gibi bacak arkası kas grubundaki hamstringler çok fazla gerginleşiyor. Bu gerginlikle birlikte aslında kişi yürüdükten sonra bazen ağrı hissettiği için yürüme aktivitesini de gerçekleştirmek istemiyor. Bunu önlemek için de ne yapıyoruz biz? Mutlaka kişiye ağrısını agrave etmeyecek seviyede minik minik mesafeleri artırarak yürümesini istiyoruz. Yürüme aktivitesini gerçekleştirdikten sonra da bacak arkası kas gruplarının gerildiği bir egzersizde mutlaka bu programı takviye ediyoruz. Yine aynı şekilde piriformis gibi gluteal kas gruplarının gerildiği egzersizler. Yine iş yeri ortamında oturma programlarında yine aynı şekilde aynı egzersizleri iş yerinde de yapabileceğiniz türden egzersizler de önemli. Burada yine köprü egzersizimiz var. Gluteal kasların kuvvetlendirildiği. Bununla birlikte ikinci resimde gördüğümüz aslında deniz kabuğu
egzersizi. Yine medius'un aktivasyonu yani gluteal kasların aktivasyonuyla entegreli. Yan yatış pozisyonunda kişi de rahat hissettiği için bu egzersizi biz sıklıkla kullanıyoruz. Kişide piriformis sendromu yoksa eğer. Onun dışında üçüncü resme baktığımız zaman köprü egzersizine dikkat ederseniz topuklar üzerinde yapmaya başlıyor. Özellikle bu hasta gruplarındaki kişilerde bacak arkasında kramplar çok sık görebiliyoruz. Bu krampları bir noktada aslında elimine etmek için ayakları dorsifleksiyon olarak aslında topuk üzerinde köprü egzersizi kurarak da modifiye etmiş oluyoruz. Yine pelvik tilt egzersizleri 6-12 bu aslında pelvisin nötral pozisyonu ve hareket açıklığını birazcık daha aslında değerlendirmek ve o hissi sağlamak için mutlaka kişinin normalize ettiği standart pozisyonu bulabilmesi adına kullanıyoruz. Onun dışındaki bütün egzersizler aslında kişinin ağrısının geçtikten sonra hareket edebilir ve kendini koruma yöntemlerini bildikten sonra her egzersizi mutlaka kendi ölçüsünde ve farkındalığında yapabilir. Tıpkı bu resimde gördüğümüz gibi yüzme gibi, koşma gibi, yürüme gibi, dans etme gibi, zumba gibi, bisiklet ergometrisinde koşmak gibi, dans gibi, mekik çekmek gibi aslında birçok aktiviteyi mutlaka yaşantımızın bir noktasına koyup mutlaka bunları yapabiliriz ve yapmalıyız da zaten. Ki bir noktadan sonra artık günlük yaşama katılabilelim ve ağrının kronik kısmını bir noktada elimine edip yok edebilmek adına. Diğer bir önemli nokta egzersizin etkisi. Egzersizin etkileri için acele etmemek gerekiyor. Burada da yine oldukça hızlı bir animasyon figürü var. Burada da aslında acele etmemenin şöyle egzersizin etkilerine baktığımız zaman biz kişilere egzersiz programı oluşturduğumuzda genelde kişiler ilk bir iki hareketten sonra ağrısının tamamen geçmesini bekleyebiliyorlar. Fakat bu beklentiyi karşılamadığında da egzersizi bırakma gibi biz problemlerle karşılaşabiliyoruz. Bunu önlemek için de aslında kişinin egzersizin etkilerinin hemen görülmeyeceğini, yavaş yavaş oluşacağını, bu yüzden de bu süreci mutlaka düzenli bir şekilde devam etmesi gerektiğini bilgisini vermemiz gerekiyor. Ortalama olarak da dediğimiz gibi bir 6 haftadan sonra bir %15 kadar, o süreç daha da ilerlediğinde de %40'lar, sonrasındaki 3-6 ayda da %80 ve %100'lere kadar egzersizin etkileriyle birlikte ağrının tamamen ortadan kalktığı programlarla karşımıza çıkıyoruz. Sigara içiyorsak bırakıyoruz. Ayakta otururken yine duruşumuza mutlaka dikkat ediyoruz. Fazla kiloluysak zayıflamamız gerekiyor bu süreç içerisinde. Yine iş yerinde ergonomik bel desteği gibi ya da bir ağırlık taşıyacaksak öne doğru eğilmek yerine çömelerek hareketle kutuları kaldırmak gibi. Yine yatar pozisyonda yatak seçimi ya da yastık seçimine dikkat etmek gibi mutlaka bunları aslında modifiye edip dikkat etmek gerekiyor. İş yerinde çalışıyorsak da bir 45 dakikada bir mutlaka bir kalkıp böyle bir iki tur odanın içerisinde yürüyüp belki bir omuzları yuvarlamak gibi ya da böyle ufak germe egzersizleri gibi hareketlerle aslında vücudunuza böyle bir canlılık katıp postürünüzü, duruşunuzu birazcık daha rahatlatabiliyorsunuz. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün broşürlerinden en son olarak getirdiğimiz bir slide. Yine bütün aslında anlattığımız şeylerin özetini oluşturuyor. Bel ağrısından korunmak için güçlendirici egzersizler yapacağız. Fizyoterapistimizin önerdiği. Bununla birlikte ağır nesneleri mutlaka çömelip kaldıracağız. Uzun süre
sabit pozisyonda durmaktan kaçınacağız. Çay, kahve tüketimini azaltacağız. Stres oldukça önemli ve ne yazık ki en etkili faktörlerden birini oluşturmakta. Stresten uzak durmaya çalışacağız. Bununla birlikte mutlaka bir yarım saatte 45 dakikada bir hareket edeceğiz. Yüzme gibi, yürüyüş gibi, germe egzersizleriyle birlikte destekleyip kilo vereceğiz. Bununla birlikte yine risk faktörlerine baktığımız zaman da en yüksek risk faktörünü 35-55 yaş arasını oluşturuyor ve sigara gibi psikolojik stresler gibi aslında ve uzun süreli aynı pozisyonlar ne yazık ki bel ağrısındaki risk faktörlerini artırmakta ve bununla birlikte tedavisi nedir? Evet, akut dönemde ilk oluştuğunda 2-3 günlük istirahatler, bununla birlikte ağrı kesiciler, antiinflamatuar ilaçlar kullanılabilir. Bununla birlikte 3 aydan uzun süre devam ettiğinde kronikleştiğini söylemiştik. Bu duruma gelmeden önce de mutlaka istirahat süresini çok 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 aşırı uzun tutmadan ufak ufak hareketler, ufak germe egzersizleriyle bu bel ağrısını mümkün mertebe ortadan kaldırmak önemli olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.